Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birazcık tatsız bir konu olan fakat üzerine çok sık soru sorduğunuz bir konu üzerinde konuşmak istiyorum. Boşanma ve çocuk. Bu konuyla alakalı bir sürü mesaj aldım. Tabii ki birçok defa bu konunun üzerinden geçmeye çalıştım bir takım küçük canlı yayınlarla ama olmayacağını anlayınca yeni bir video ile ve yeni bir konuyla bu konuyu da değerlendirelim istedim. Öncelikle tabii ki ben hiçbir insanın bir boşanmayla bir ilişkiyi sonlandırmasını isteyen bir birey değilim. Bunu istemeyiz. Hiçbir ruh sağlığı çalışanı da bunu istemez. Çocuk varsa da çocuk yoksa da istemeyiz. Fakat boşanma ve çocuk konusuna değinmek istememin sebebi mesele burada sadece ilişkinin bitmesi, sağlıksız bir ilişkinin sonlandırılması değil de çocuk bakışıyla boşanmak ne demek? Aslında onu konuşalım istiyorum biraz. Sonuçta yetişkin insanlar evlenirler, bir hayat kurarlar, bir hayalin peşinden giderler ve sonunda da neticede de gerçekten umdukları gibi, istedikleri gibi gerçekleşmeyebilir her şey. Ve sağlıklı bir şekilde veya sağlıksız bir şekilde ilişkilerini noktalandırabilirler. Fakat çocuk bakış açısıyla boşanmak ne demek? Çocuk gözünden boşanmak ne demek? Onu konuşalım istiyorum. Şimdi çocuk için aile içinde yaşanan tartışmaların, anne babanın birbirine karşı oluşturmak istediği eşitlik savaşlarının, ben haklıyım sen haksızsın hiçbir önemi yoktur. Çocuklar bir müddet sonra aile içindeki tartışmayı ve kavgayı unutabilirler. Evet, unutabilirler. Çocuk adı üstünde unutabilir. Fakat burada çocuğa nasıl davranılması önemli. Şimdi Anadolu'da eskiden bir cümle varmış. Çok hoşuma gidiyor benim de. Burada onu kullanayım istiyorum. Davacının aptalı derdin mübaşiri anlatırmış. Hakim de içeri çağırdığı zaman dermiş ki ya ben az önce anlattım. Çocuklarınızı mübaşir olarak kullanmayın ilişkilerde. O zaman siz aptal bir davacı gibi oluyorsunuz. Çocuklarınız mübaşir değillerdir. Yani derdinizi anlatmanız gereken taraf, kısım, ilişkinin o acı tortusunu yansıtmanız gereken taraf çocuklar değil. İşte annenin çocuğa ya da babanın çocuğa annen bana böyle yaptı, onay bekler gibi ya da babam bana böyle yaptı. Şimdi çocuk için önemli olan boşanılması, tartışmaların bitmesi değil. Şimdi ne olacak? Boşanma oldu. Sonra ne olacak? Biz şimdiden sonra hayatımıza nasıl devam edeceğiz? Çocuk için ilk güvenli yer, en önemli nokta ailedir. Aile hayatıyla başlar çocuğun hayatı. En güvendiği nokta aile olduğu için çocuk için tartışmalarmış, sıkıntılarmış, kavgalarmış. Hayır, boşanıldı. Peki şimdi yani ben babamı görebilecek miyim? Ben annemi görebilecek miyim? Ben istediğim zaman ikisiyle aynı anda sinemaya gidebilecek miyim? Çünkü çocuk tamamen hayatta kalabilmek için bazı duygularının beslenmesine ihtiyacı olduğunu bilir. Anne ve baba çocuğun bu duygularını beslemekle mükelleftir. Siz çocuğun bu duygularını beslerseniz o çocuğun yarınlarda yetişkinlerle yaşayacağı ilişkileri de beslemiş oluyorsunuz. Yani bugünün ilişkilerini yürütemeyenlerin çocukluklarına bakmak gerekir. Bugünün ilişkilerinde gerçekten sıkıntı yaşayan insanların acaba senin çocukluğunda da ne oldu demek gerekir. Altını çizerek dinlemek gerekir. Çünkü boşanmış aile çocukları bir yerde terk edilme psikolojisiyle baş başa kalıyorlar. Yani bir taraf var ve bir terk yaşandı. Çünkü şöyle aileler de var. Anne baba boşanıyor ve bir daha asla yan yana gelmiyorlar. Anne baba boşanıyor ve bir daha asla hiçbir şekilde konuşmuyorlar. Anne baba boşanıyor ve iki taraf da birbirine düşman. Çocuğa anneyi soramazsın ya da babayı soramazsın. Her iki tarafı da soramayacağın için oradan aslında çocuğu mübaşir olarak kılıyorlar. Yani o geliyor kendi derdini çocuğa anlatıyor. Öteki gidiyor geliyor kendi derdini çocuğa anlatıyor. Annen böyle yaptığı için böyle oldu. Baba geliyor diyor ki baban böyle yaptığı için öyle oldu. Annem böyle yaptığı için böyle oldu. Ne olmuş oluyor? Çocuk aslında burada zihnini ikiye bölmüş oluyor. Yani iki tarafa da güven duymamaya başlıyor. Çünkü iki tarafta güven vermiyor. İki tarafta mübaşirlik yapıyorlar. İki tarafta bana istediğim şeyleri değil de istemediğim şeyleri anlatıyorlar. Her zaman söylüyoruz. İlişkide sadece ilişkiyi yaşayan insanlar mesuldür arkadaşlar. Çocuklarınız değil. Çocuklarınızı ilişkinin hiçbir şekilde içine katmamalısınız. Onlar ilişkinin dışında kalmalılar. Fakat onlar bir aile bireyi. Yani evet burada bir aile var. Biz burada diyelim ki 4-5 kişilik bir aileyiz. Ortak kararlar alınacağı zaman hepimiz birbirimize bir şeyler danışabiliriz. Ama neticede o ailenin içinde bir anne ve bir baba onlar özel bir ilişki yaşıyorlar. Onların ilişkileri sadece ikisi arasında olması gereken bir ilişki. Çocuğa yansıtılması gereken bir ilişki değil.
bir takım durumlar var. Mesela bizim kültürümüzde özellikle bizler çok fazla çocuk sevmeyi bilen bir millet değiliz. Şöyle değiliz. İşte topun çok güzelmiş, onu bana ver, eve götüreceğim. Sürekli çocuğu kızdırmak üzerinden çocuğu seven bir milletiz. İşte ayakkabılarını vermezsen eğer seni annene söylerim. Masken hiç güzel değil. Ya da çocuğu mesela sen çok şişko olmuşsun. Neden böyle olmuşsun? Ay sen çok zayıf olmuşsun. Hint fakiri gibisin. Neden böylesin? Çocuğu nasıl sevmemiz, nasıl üslupla sevmemiz gerektiğini bilmiyoruz. O yüzden çocuğu genelde kızdırarak seviyoruz. Yani vura vura sevip de çocuğu ağlatıp sonra da ha 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 diye kahkaha atan insanlar var. Bunun altından nasıl bir sevgi bekliyorsunuz? Kızdırdığınız bir çocuğun ağlaması sizi neden sevindiriyor? Kızdırdığınız bir çocuğun öfkesi, çocuk gelip size vurmaya çalıştığında neden bu sizi mutlu ediyor? Burada bakmamız gereken o kişiler gerçekten normal kişiler mi? Her zaman söylüyorum. Yani çocuğu kızdırdık. İşte topunu alacağım. Bak topunu aldım. Hadi bu topu benimle beraber eve götürüyorum. Topun benimle. Senin topunu çaldım. Bir çocuğun topunu çalmak bir çocuğu fazlasıyla öfkelendirir. Fazlasıyla kızdırır. Çünkü sen bu çocuğun oyuncağını aldın. Peki sen nasıl bir eksiklik yaşadın ki hayatında bir çocuğu kızdırarak çocuğu seviyorsun? Hiç mi sevilmedin? Hiç mi seni gerçekten sevmediler? Hiç mi senin başını okşamadılar? Hiç mi hikayelerinde incitilmediğin bir tarafın olmadı? O yüzden her zaman söylüyorum. Önce çocuk sevmek ne demek? Onu anlamak lazım. Sonra boşanmaya çocuğu dahil etmek lazım. Önce bir bakalım anne ve baba çocuk üzerinde ne kadar hak sahibi, anne ve baba bu çocuk üzerinde ne kadar yorum yapabilir? Çünkü bu tarz ilişkilerde çocuklar annenin babanın var olduğunu ama aslında bir ilişkisinin olmadığını anlıyor. Onlar varlar ama benim onlarla herhangi bir ilişkim yok. Sürekli kızdırıldım, sürekli özgüven eksikliği yaşatıldı bana. Her seferinde kendi kusurlarını bana attılar. Yani zayıflamaya çalışan bir annenin çocuğuna sen de çok şişkosun demesi. Kilo almaya çalışan bir babanın çocuğuna bakıp sen de çok zayıfsın demesi gibi. Bunlar sizin eksiklikleriniz olarak kalsınlar. Bunlar sizin ilişkide birbirinize yansıttığınız kötü taraflar olarak kalsınlar. Siz bu tarz konuşmaları, bu tarz özbenliği tehdit edici olan konuşmaları mümkünse eğer çocuk yanında yapmadan, çocuk yanında tartışmadan, çocuğu kızdırarak çocuğun sevgisini ortaya çıkartmaya çalışmadan da yapabilirsiniz. Boşanma konusuna gelince de bir çocuğa nasıl davranılması gerekiyorsa, yapamıyorsanız olabilir. Herkes bu konuda başarılı olmak zorunda değil. Profesyonel bir ruh sağlığı danışmanından yardım isteyip lütfen bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Biz boşanmak üzereyiz. Anne baba olarak ikimizin de üstüne ne düşüyorsa. Önemli olan çocuğa terk psikolojisini yaşatmamak. Çocuğu terk, evet biz seni terk ediyoruz. Baba bizi terk etti. Bak baban seni almadı. Baban sana nafaka ödemiyor. Baban sana bakmıyor ya da annen sana bakmıyor. Annen seni istemedi. Bir zaman sonra aslında siz bir bombanın pimini çekip kendi elinizde tutuyorsunuz. Zannediyorsunuz ki siz o bombayı karşı tarafa attınız ve bu karşı tarafı patlatacak. Hiç de öyle olmuyor arkadaşlar maalesef. O bomba kimin yatağında yatıp uyuyorsa onun elinde patlıyor. Bir zaman sonra evet belki karşı tarafa karşı olan sevgisini, saygısını kaybediyor. Ama büyümeye, ergen olmaya, yetişkin olmaya başladığında bunlar senin doğruların. Bunları bana sen lanse ettiğini diyebiliyor maalesef. O yüzden çocuklarımız mübaşir değildir. Bir mübaşire davranır gibi davranmayalım. Sağlıklı ilişkilerde sağlıklı bitişler nasıl yaşanması gerekiyorsa yardım alalım. İlişkiyi bitirmeden önce kavgalar, tartışmalar evin içinde özellikle çocuğun güven algısının olduğu yerde güvenini kırmayalım. Siz sadece tartıştık, bağırıştık zannedersiniz ama çocuk için güvenli olan ortam sadece ev olduğu için siz bir çocuğun hayalindeki evi yıkmış olursunuz. Bu konunun altını çizelim, tekrar değinelim. Sorularınız olursa eğer yorumlar kısmından bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.